Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da bir sure-i şerifenin adıyla şerefli bir isim olarak bizlere hatırlatmış olduğu Hazreti Lukman'dan bahsediyoruz bugün. Milattan önce 820 ila 734 yılları arasında yaşamıştı Hazreti Lukman Efendimiz. Kendisi Medyen ve Eyke halkındandı. Ancak yaşadığı dönemde Hazreti Süleyman Efendimizin yanında ve onunla beraber peygamberlikten görevliydi. Peygamberlik diyoruz çünkü zaman içerisinde kimi alimler onun peygamber olduğuna dair şüpheli sonuçlar olabileceğine dair beyanatlarda bulunmuşlar. Ancak Yahudilerin pek de sevmediği Lokman Hazretlerinden bahsediyoruz. Sebep ise oldukça önemli. O sebebe geçmeden önce isterseniz öncelikle Tarihi Teberi'de ne yazık ki anlatılan şemailden başlayalım ki bu konudaki kirliliğin vardığı seviyeyi daha iyi görebilelim. Efendim Tarihi Teberi kayıtlarında Hz. Lukman Efendimiz yassı ve çökük burunlu, simsiyah tenli, kalın dudaklı, enli ve yarık ayaklı olarak beyan edilmiş. Değil bir peygamber, haşa haşa haşa, elbette yaratılmış her kişi Allah Azze ve Celle'nin ikramıyla güzeldir. Ancak bu kadar korkutucu, ürkütücü, hatta anlatım tarzıyla bir masal kitabında geçse, olsa kötü karakteri temsil eden bir figürden bahsedebilirsiniz böyle söylemekle. Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde tevhid akidesini beyan eden peygamberlerin her birisi fiziken de birbirinden güzeldirler. En güzeli Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmakla beraber Hz. Yusuf, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. İbrahim her birisi gelmiş geçmiş 186 bin peygamber ve ona yoldaşlık etmiş olan evliyalar, alimler, baktığınızda gönlünüze huzur veren, baktığınızda hoşunuza giden, hani bugün ifadesiyle söylemek gerekirse sempatik, insanın içinin kaynadığı, içinden onu sevmek geldiği insan tipi olarak göndermiştir ki fiziki olan bu koşul İslam dinine anlatıldığında da insanların gönlünde bir sıcaklık meydana getiriyor olsun. Efendim bunu özellikle Yahudiler yerleştirmişlerdir ne yazık ki. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan olan Hz. Lukman, Tarihi Teberi'de anlatıldığının aksine çok yakışıklı ve buğday tenli olan bir zat olup zaten Hz. Yusuf Efendimizin sülbünden gelmekteydi. Sülbün etkisi herkese malumdur. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bir zatın böyle anılması ne gariptir. Garip değildir bizim için ama onlar için garabet şurada başlıyor. Onun bir siyahi olarak adlandırılması Arap kavmiyetçiliği değil de Afrika'daki firavunvari bir anlayışın sürdürülebilirliğine dair bir iz gösteriyor bize. Neden mi diyeceksiniz? Hz. Davud Aleyhisselam'dan Hz. Süleyman Aleyhisselam'a kadar tabutun bekçisiydi. Şu Sekine tabutunun bekçisiydi Hz. Lokman Aleyhisselam. Tabutun başında onu bekleyen melaikeler, onu taşımış olan melaikeler, Hz. Lukman Efendimizin kimi zaman önde gitmesi, kimi zaman ardında gitmesi, konulduğu yerde onun korunması ve hatta en sonunda hatırlayacaksanız Hz. Süleyman Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ile görüşmesinde bu tabutun Beyt-i Makdis'e değil bir başka yere gömülmesi gerekliliği beyan edilmişti. Hz. Lokman Efendimiz bu tabutun başından hiçbir zaman ayrılmadılar. Her zaman bekledilmesi emredildi, beklemeye devam ettiler. Görevli olan başkaları da vardı elbette ama birincil görevli oydu. Zaten peygamberliğinin asli vazifesi de buydu. Oraya gelecek olan insanlar zaten uzak tutulmaktaydı çünkü Beni İsrail'in onu alarak yerlerini değiştirmesi, hak ve hakikatle birbirine karışmasın diye Allah Azze ve Celle'nin bir imtihanıydı. Bu imtihan Beni İsrail'e takdir edilmişti elbet. Hz. Lokman günlerden bir gün hacca gitmeye niyet edip içinde büyük bir istek ve arzu ile yanıp tutuşuyorken Hz. Süleyman Efendimiz de bundan haberdar bir diğer peygamber ve aynı dönemde yaşamaları itibariyle ondan üstün olmaları gereğince Hz. Lokman'a bir müddet için hacca gitmesini
kendisinin tabutun başında bekleyeceğini beyan etmişti. Hz. Lokman Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu emir karşılığında Hz. Süleyman Efendimizin bu teklifine hem kendi içinden arzu ediyor, bir diğer taraftan Rabbül Alemin'in emrini bekliyordu. Zira peygamberler vahiy ilahinin haricinde bir şey yapmazlardı. Cebrail aleyhisselam bu olayın yaşanmış olduğu gecede Hz. Lokman aleyhisselama vahiy ilahiyi inzal eyledi ve ona Mekke-i Mükerreme'ye gitme izni verdi. Hac vazifesini yerine getiren Hz. Lokman Efendimiz Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken yanında görmüş olduğu gencin Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz olduğunu anlaması pek de uzun sürmedi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile ortadaki iki şaftı tamamlarken Hz. Lokman aleyhisselam Hz. Süleyman Efendimiz'e aklından geçirip keşke burada olsaydı dediğinde rüzgarı kendisine emirvari bir şekilde verilmiş olması hasebiyle Hz. Süleyman Efendimiz ikinci şaftın sonuna doğru geçiverdi bu toplantıya. Bu muhabbetin içine geldi. Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam ile beraber, tabi onun ruhaniyetinden bahsediyoruz ama bu Hz. Hızır aleyhisselamda oluyorsa Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamda olması sizleri şaşırtmasın diye de tekrardan altını çizmekte fayda var. Efendim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte son bu dönemde Sekine tabutunun korunması ve kullanması adına bunun Kudüs'te yer almaması gerekliliğini ve bir başka yere taşınması gerektiğini beyan etmişti. Hz. Süleyman Efendimiz'e Rükn-i Yemani'nin sonuna gelindiğinde Cebrail aleyhisselam onun söylediğini al sözüyle artık harekete geçmişti. Allah Azze ve Celle'nin emri ilahisi Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın söylemiş olduğu o temsili işaretle yerini bulmuştu. Geriye döndüklerinde Hz. Lokman beraberinde meleklerin taşımış olduğu bu Sekine tabutunu artık gitmesi gereken yere vahiy ilahi yordamıyla taşımaya başlamıştı. Elbette ki bu taşıma işlemi bir müddet melaikelerle, sonrasında rüzgar emrine verilmiş olan Hz. Süleyman'ı da görmüş olduğu üzere melaikenin hızlı bir şekilde bir başka yere taşımasıyla hasıl oldu. Dolayısıyla Hz. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle'nin Hz. Allah'ın onu meleklerin taşıdığına dair beyanatı illaki Beyt-i Makdis'e taşındığını göstermediği gibi bir taşımayla konunun kapandığına dair de bizlere bir şey göstermez. Yerine ulaşan Sekine tabutu böyleydi, artık Beyt-i Makdis'te değildi. İnsanlar tarih boyunca aramaya devam ettiler. Zaman zaman işaretleri kendine başka diyarlarda gösteriverdi. Efendim Hz. Lokman aleyhisselam tarihte şu anlamda bir başka manasıyla da önemlidir. Zira o Aziz Matyas'ın dedesidir. Hz. İsa Efendimizin hayırlı havalilerinden biri olarak, bir Müslüman olarak, bir şehit Müslüman olarak Hz. Aziz Matyas'ın, Hz. Matyas da diyebiliriz tabi bunun, Matiya'nın dedesi olarak tarihte yerini almaktaydı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Lokman'ın Lokman hekimi olmadığını da altını çizmek gerekiyor. Hz. Lokman aleyhisselam Kur'an-ı Azimüşşan'da kendisine ayrı bir sure-i şerife verilmesi, sır ehline dair hikmetleri beyan etmek üzerineydi. Zaten evladına yapmış olduğu o ehemmiyetli sözler, o mukavele niyeti taşıyan, mukavele işareti taşıyan beyannameler bu Sekine tabutuyla yakinen ilişkilidir. Tabii ki bu ilişki için Allah nasip ederse baharat yolunda bir gün bir program yapmaya niyaz ederiz. Sonuçta uzun bir meselede Siyer-i Nebi yolculuğunu içine dahil etmeye gayret etmekteyiz. Efendim yarından sonra yavaş yavaş tarihte ilerleme işimize devam ediyoruz. Ta ki Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ulaşıncaya kadar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.